6 ayımı doldurdum. Üzerine bir de gittim 5 günde overstay yaptım. Biliyorsunuz overstay'in cezası var burada. Ceza ödedim ben. Milleti kelepçe yapmışlar, arkaya atmışlar kafese. Hayvan gibi götürüyorlar. Haberleri çıktıktan sonra bile ben 5 gün overstay yaptım ve tekrar bu ülkeye nasıl girebildim? No money, no honey burada. Git dedi bu ülkeden. İyi dedim gideyim yani ne yapayım artık. Ama öyle bir stresteydim ki ya strese bağlı ben ayarı kaçırmışımdır. Güzel yerler de vardı onları da atmayayım dedim. Sürçülisan ettiysek affola etmemeye çalıştım. Ben yani izlensin diye öyle falan atmıyorum. Bu ciddi bir hayat tecrübesi içeriyor bu video. Ben bu sorunu yaşadıysam bu sorunu herkes yaşayabilir. Eminim ki benden sonra birçok insan bu sorunu yaşayacak. Son yapan kişilerden biriyim. Şu benim tokatçı eski benim kaşar manitam var ya. Ondan sonra ben artık bu insanlığa bırak Tayland halkı değil insanlığa olan inancımı kaybettim. Ben bunun videosunu çekmeyeyim. Benim hayrım olmaz. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Umarım keyif alırsınız. Bir şeyler birilerine katabiliriz bu videoda. İstur beton pompalarının sponsorluğunda gerçekleştirmiş olduğum zorunlu Laos gezime hepiniz hoş geldiniz. Tayland'daki evimden merhabalar. Tayland'da en son biliyorsunuz ben 6 ayımı doldurdum. Üzerine bir de gittim 5 günde overstay yaptım. Daha doğrusu yapmak zorunda kaldım acentenin yüzünden. Dolayısıyla biliyorsunuz overstay'in cezası var burada. 5 gün overstay yapmam karşılığında havalimanında 2500 baht kadar bir ceza ödedim ben. O 5 günü geçirmemin sebebi dediğim gibi acenteydi. Çünkü benim pasaportum long term vize işlemleri için Ubon Ratchathani'ye gitmişti. Burada öyle bir bölge var. Chonburi bölgesi Türklerin eğitim vizelerini yapmıyor diye. Mecburiyetten biz pasaportu oraya yolladık. Tabi geri dönmesi postada vesairede haliyle vakit aldığı için bir 4 gün sonra 4 gün overstay yaptırarak bana geldi. Onlar bana 2000 baht ödediler. Üzerine bir 500 baht da ben ödedim. Ama şimdi bir kamera almıştım. O kameranın da tax refund'unu aldım havalimanında. Oradan yani benim bir zararım olmadı gibi bir şey olabilir ama haliyle bir Laos'a gittim geldim. Onun ciddi bir şeyi oldu bana haliyle. Maddi bir yükü oldu. Özellikle yakın tarihe uçak bileti almamın bana ciddi bir sıkıntısı oldu. Tabii benim vizemin biti şu anda notlarım var. Bir yandan onlara bakıyorum işe atlayayım diye. Vizemin geç bittiğini fark edince bir anda acaba ben sınır mı edileceğim, blacklist olur muyum falan düşüncelerine haliyle kapılmaya başladım. Ülkeden beni nasıl atacaklar? Çünkü ben ara sıra imigrasyon arabalarını görüyorum. Milleti kelepçe yapmışlar, arkaya atmışlar kafese. Hayvan gibi götürüyorlar. Buradan dedim beni de mi öyle yapacaklar falan dedim ama neyse ki cezanı falan ödediğim için ya bir rahat ver ya. Cezayı falan ödediğim için bir sıkıntı olmadı. Bu videoda 6 ayı doldurup üzerine bu 7 günlük extension haberleri çıktıktan sonra bile ben 5 gün overstay yaptım ve tekrar bu ülkeye nasıl girebildim? Onlardan kısaca bahsedeceğim ama detaylarından bahsetmemem benim açımdan daha hayırlı olacak gibi. Özellikle buraya tekrar geri nasıl girebildiğim konusundan. Çünkü ama bir şekilde girebildim. Var kanallarımız abi. No money, no honey burada. Eğer para varsa her şey var. Para yoksa hiçbir şey yok abi. Böyle bir durum var. Evet. Bu videoda çözüm sürecine kısaca değineceğim. Bu çözüm sürecine detaylarına eğer talep olursa, merak olursa bir sonraki videoda değinmeye başlarım. Ama şöyle oldu. Abi benim burada overstay'i yaptım değil mi? Ondan sonra bana dedi ki vizeci kadın. Git dedi bu ülkeden. Git ama dedi Kamboçya'ya gitme nereye gidiyorsan git bir yere ondan sonra dedi buraya geri gel ben seni havalimanından dedi aldıracağım. İyi dedim gideyim yani ne yapayım artık yapacak hiçbir şeyim yok ki overstay yapmışım zaten burada. Durum öyle olunca sevgili dostlarım ben de hemen kestim mi bilet buradan Laos'a. Çünkü benim bir arkadaşım da benim benzer durumdaydı. Ama overstay yapmamıştı. Benim ondan dolayı ekstra bir endişem de vardı. Ben kestim bileti. Ondan sonra bastım gittim buradan Laos'a. Artık ülke değiştirmek şey gibi oldu ya. İzmir'den İstanbul'a gitmek gibi falan gibi bir şey oldu benim için. Çok da bir şey fark etmiyor. Şimdi videonun ilerleyen kısımlarında Laos'a gitmeye başladığım zamandan, oraya ulaşma sürecimden, orada kaldığım yerden ve de tekrar geri dönüş sürecimi anlattığım bir video olacak. Onların çekimlerini yaptım. Ama öyle bir stresteydim ki yani ben şeye girdikten sonra
Laos'taki havalimanına, Vatay Havalimanı'na girdikten sonra abi hiçbir şey yapamadım. Zaten stresten, sıkıntıdan ayakkabılarımı hostelde unutmuşum. Hemen tekrar bir taksi çağırdım, bastım gittim ayakkabılarımı aldım. Neyse ki bir sorun yaşarım diye tedbirli çıktığım için önümde bir 3 saatten fazla bir vaktim vardı. Daha kontuar bile açılmamıştı. Dolayısıyla ben de gittim, bu mevzuları hallettim. Ama inanılmaz stresli olduğum için ta beni bu Bangkok'taki havalimanındaki kişiler beni karşılayana kadar benim daha stresim tavandı yani böyle. Ben dün videoda göreceksiniz zaten ilerleyen kısımlarda. Hava böyle kararmaya başladı mı benim böyle biraz promil seviyem yükseliyor. Biraz strese bağlı, ben ayarı kaçırmışım dün. Kesebildiğince kesmeye çalıştım falan ama böyle güzel yerler de vardı, onları da atmayayım dedim. Sürçülisan ettiysek affola, etmemeye çalıştım. Ettiğim yerleri sansürlemeye çalıştım. Biliyorum yanında küfür etmek istemediği insanlarla videolarımı izlemek isteyen takipçilerim, izleyicilerim olmaya başladı. Eskiden yalnızca arkadaşlarım takip ediyordu. Onların da kaçı izliyordu bilmiyorum. Şimdi epeyce bir artış oldu bu geçtiğimiz 3 hafta içerisinde. Destekleriniz için hepinize en başından çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunu ben yani izlensin diye öyle falan atmıyorum. Bu ciddi bir hayat tecrübesi içeriyor bu video. Öyle kolay bir olay da değil yani kesinlikle. Gerçekten ben çok dünya kadar para verdim. Her şeyi bana söylendiği şekilde yaptığım halde bu tip bir sorun yaşadım. Ben bu sorunu yaşadıysam bu sorunu herkes yaşayabilir. Ki eminim ki bu yeni imigrasyon kuralları değişimi sürecinden sonra benden sonra birçok insan bu sorunu yaşayacak. Bu kural değiştikten sonra hemen hemen ilk yurt dışına seyahat eden, ilk overstay yapan, ilk 6 ayını dolduran kişilerden bir tanesi benimdir. Çünkü ben 30 günlük extension'ı son yapan kişilerden biriyim. O da şöyle oldu, ben nasıl olsa long term vize yapacağım diye hadi dedim 10 gün önce gideyim. Benim daha 10 günüm vardı o işlemi yapmaya. Sonra ben gittim, hadi yaptırdım ettim, verdim acenteye bir, normalde 1900'e yaptırıyorsun. Ben biraz fazla verdim, acenteye verdim pasaportu, hemen öğlene kadar hallettiler. Çünkü sorun yaratıyorlar, çıkış bileti soruyorlar. Özellikle Türklere, İsraillilere, Ruslara. Ben de verdim acenteye biraz para, pasaportu da verdim. Akşamını hazırlattılar, gönderdiler bana. Buraları keser atarız artık. Ne yapalım? Ne yapalım ya? Kafam var ya, karman çorman, bildiğin gibi değil. Of. Neyse abi, zaten göreceksiniz benim ben eskiden devam etmeye başlayayım. Bu Laos'ta benim olaylarım, bu stres seviyem yükseldiğinden dolayı ben biraz promil seviyemi ayarlayamadım. Hatta ufak tefek kazalar yaşadım. Ranzadan aşağı atladım falan filan. Biraz kendimi sakatladım ufak tefek. Ama ve lakin sağ olsunlar acentem, ben artık şu benim tokatçı Kaşar'dan sonra eski benim Kaşar manitam var ya, ondan sonra ben artık bu insanlığa, bırak Tayland halkı değil, insanlığa olan inancımı kaybettim. Nalet gelsin dedim ya. Ama ve lakin diyordum ki tokatlar bunlar beni. Kesin dedim tokatlayacaklar beni. Tokatlamadılar ya. Öyle bak, havalimanında bir şeyler yaptılar. Ben Türkiye'ye girişte böyle kolay girmiyorum abi. Yemin ederim Türkiye'ye girişte böyle kolay girmiyorum. Merak edenler varsa benim Fatih Kunak 35. Instagram'a yazın, tamam mı? Instagram'dan bana özel mesaj atın, ben size özel mesajla ileteyim. Ben bunun videosunu çekmeyeyim. Benim hayrım olmaz. Siz beni dinleyin. Siz gidin oradan, öğrenmek isteyen varsa, merak eden varsa, ilgisini çeken varsa, bu tip durumları yaşama potansiyeli olan insanlar varsa girsin bana Instagram'dan bir mesaj atsın. Ben size step step izah edeyim. Dün 5'ten fazla kişiye izah ettim zaten bu durumu. Sevgili dostlarım, Tayland'dan size iyi seyirler diliyorum. Biraz backlight, suratım karanlık maranlık ama artık idare edersiniz. Önemli olan burada anlattığım şeyler, dediğim gibi bir izlenme falan filan gibi benim zaten bir endişem yok. Benim bu kanalı kurarken dedim video atmaya sanki şirket kurduk. Bu kanala video atmaya başlarken zaten birileri izler mi izlemez mi? Zerre kadar benim bir şeyim yoktu. İnancım yoktu. Ama öyle hani telefonumda duracağını atayım dedim, buraya gitsin. Öyle atmaya başladım. Çok teşekkür ederim hepinize. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, izleme süreleriyle vesaireleriyle her şeyi takip ediyorum.
Bugüne kadar muhtemelen 700'den fazla mesaja tek tek yanıt vermişimdir. Yanıt veremediklerime de şundan dolayı yanıt veremediğim oluyor. Mesela bir kişi bir mesaj atıyor. Diyelim o en başta ya. Biri de gidiyor onun altına bir cevap olarak mesajını gönderiyor. Dolayısıyla benim stüdyomda bu yanıtlanmamış mesajlar altında gözükmüyor. Ben ne yapıyorum? Bu işi bildirimlere gidip oradan bana yazılan her şeyi tek tek check ederek bir şeyi atlamamaya çalışıyorum ama insanlık hali biliyorsun yani gözden her zaman bir şeyler kaçabiliyor. Yanıtlayamadıklarım varsa da bundan sebeptir. Görmediğimden sebeptir yani. Onun dışında bana yazılan her şeyi cevaplıyorum. Beni arayana olabildiğince geri dönmeye çalışıyorum. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Umarım keyif alırsınız. Bir şeyler birilerine katabiliriz bu videoda. Görüşürüz. Herkese günaydın. Saat şu an burada kaç abi biliyor musun? 4.33. Taksi bekliyorum. Laos'a gidiyorum işte. Bakalım saçma sapan işlerle uğraşıyoruz bu vize dalgalarına. Hazırlandım. Görüldüğü üzere. Çantam hazır. Bekliyorum abi. Görüşürüz. Evet sevgili dostlarım. Saat 5 oldu. Şu anda apartmanın en alt katındayım. Taksi bekliyoruz. Bakalım 2 dakikaya geliyorum dedi. Gelir herhalde şimdi. Otoparkta böyle işte. Hazırlandık bekliyoruz. Taksimiz birazdan gelecek. Sıkıntı başlayacak. Hadi bakalım. Hepimize geçmiş olsun. Evet şu anda yolculuğumuz başladı. Havalimanına doğru gidiyoruz. Abimiz sağ olsun bir tane bana Birdie Coffee hediye etti. Bir de 2 parça da şey verdi. Neydi bunun ismi ya? Ondan sonra bana canım kardeşim. Bir de bana abi şey verdi. Pişi verdi pişi. Bildiğim bizim pişilerden ya. Havalimanında görüşürüz. Şu anda bir sürü badire atlattıktan sonra nihayet Suvarnabhumi Havalimanı'na ulaştım. Şu anda 5 gün overstay'dim. Bunun için 2500 baht ceza kestiler bana. Pek iyi gözle bakmıyorlar bu arada. Ama parayı ödediğim sorun yok. Parayı öde yeter ki. Şimdi öyle böyle işte geldik. Neredeyiz? Free shop'ların oradayız. Biraz çevreyi göstereyim. Sıkıntı bu uçuş işleri ya. Var ya hep sıkıntıya sokuyorlar insanları. Vize yap diyorlar, yapıyoruz. Yapmıyorlar. Ülkeden çıkıyoruz. Pasaportumuzu verin diyoruz, vermiyorlar. Ondan sonra overstay yaptım. Yaparız tabii. Ben mi yaptım overstay'i? Siz yaptınız. Hep bir elden ejderhayı taşıyorlar. Evet. Elveda Tayland. Elveda. Yarın umarım tekrar görüşebiliriz. Kaç derece yatıracağım lan bu uçağı? Yatırma oğlum stola gireceğiz şimdi ya.
aşağıda mı iniyoruz lan? Nereye iniyoruz? Evet. Laos'a teker koyduk. Resmi olarak Laos'a girmiş. Bagajımız yok. Çok sıkıntılı ya bu vize işleri, giriş çıkış. Ne yapacağız bilmiyorum. Burası hadi sıkıntı değil. Almazsa almasınlar beni zaten de. Tayland düşündürüyor beni şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok kararsızım. Sigara içmediğim saatlerdir, huzursuzum. İşleri biraz yavaş yapıyorlar böyle sıcak tropik yerlerde. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum ama her neyse. Görüşürüz. Burası Laos Havalimanı. Laos Havalimanı'ndan yavaş yavaş çıkıyoruz. Ulan her havalimanında free wifi olur. Burada da var da bağlanmıyor, bozuk ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şekilde gideceğiz artık. Taksi maksi ayarlayacağız bir şeyler buradan. Evet abi. Laos'a geldik. Şu anda Laos Havalimanı'ndayım. Burası böyle bir sigara içme alanı. Neydi? Bir Vatlı bir ismi var ama unuttum ismini de. Şu karşımda görmüş olduğum yeşil dolmuş. Hem Thai bahtı geçiyor, hem buranın kendi parası geçiyor, hem de Kipmine, hem de dolar. Hepsiyle ödeyebiliyorsun. 70 bahtta gidiyor. Bak havalimanının girişi şu tepede bayraklar olan yer. Şöyle ucuna doğru yürüdün mü hemen bu dolmuşu bulabiliyorsun. Boş boşuna taksiye kendini kestirmeye gerek yok. Evet. Geldik mi abi? Laos'a. Burada da Tayland'dan alışkın olduğumuz manzaralar mevcut. Sanırım tapınak falan burası ya. İşte geldim şimdi, otobüsten indim, o yeşil otobüsten. 70 bahtta buraya kadar getirdi. Zaten havaalanından fazla uzak değil burası. Ne kadar diyeyim? 3 kilometre mi? 3,5 kilometre mi? Öyle bir şeydi. Şimdi de bir gece kalacağım diye hostel tuttum. Orada insanlarla falan tanışıyoruz, iyi oluyor. Hem de bir gece kalacağım. Otele boş boşuna bir sürü para bayılmak istemedim açıkçası. Size de benzerini tavsiye ederim. Evet, burası da hava 28 derece şu anda. Nem %70 falan diyordu sabah uçaktaki pilot ama %70 falan yok kesinlikle. Öyle rahatsız edici bir nem falan yok. %70 olsa rahatsız eder. Şimdi şu tapınağın girişini de çekeyim. Kapatayım, hostelimi burayım. Zaten hostelim ne kadar ki benim? Bakalım bir abi. Nereden git diyor bize. 300 metre sonra sola dön diyor. Görüyorsunuz değil mi? Temple'lar falan şahane ya. Yeşil yeşil içerler vallahi, piknik alanı gibi. Ne güzel yapmışlar. Şu birazcık dur bakayım lan. O kadar gelmişiz, az çekeyim bari. Evet. Şimdi devam edebilirim. Devam edelim. Utanıyorum işte, gördün değil mi? Az önce insanlar YouTuber dedi. Nereden biliyorsun YouTuber kardeşim? Belki kendime çekiyorum. Hemen çeviresim geldi kamerayı. Utanıyorum hala, ne yapayım? Görüyorsunuz değil mi? Burası Laos'un başkentinin ana caddesi abi. Burada ana cadde tire gibi. Tire'de neyi görüyorsan burada aynısını görüyorsun. Ortadan bir tane ana cadde geçiyor. Ara sokaklar ayrılıyor. Yani
Pek bir numarası yok bu ülkenin be. Pek bir numarası yok buranın. O sebeple ben zaten buraya mecburiyetten bir günlük geldim. Yarın geri döneceğim Tayland'a. İnşallah bir sorun sıkıntı çıkmazsa. Bakalım nasip kısmet hepsini step by step göstereceğim size. Al size böyle göstereyim. Bugs Bunny abi bunlar, Bugs Bunny ya. Kanka ben burada geçenlerde bir tane ananas aldım. İçinden bir tane böyle kilitli poşet çıktı. Pembe bir şekerimsi bir şey vardı içinde. Şeker değildir ya. Bir döktüm içine. Kanka, çili, şeker, fish sos. Vientiane'in sokaklarında geziyoruz. Boş muhabbet burası da ya. Ben geri döneyim en iyisi evime. Bak The Witches Hostel burada kalabileceğiniz düzgün yerlerden bir tanesi. Ben dedim ki bir tane pezevenk bana sıkıntı çıkardı. Bana sıkıntı çıkarmadı da odadaki elemanlara sıkıntı çıkardı. Ben de dedim bu lavuğu dedim ya değiştirin ya dedim ben kendi yerimi değiştireceğim. Onlar benim yerimi değiştirdiler. Burası bu yüzden müşteri memnuniyeti açısından Laos'a gelirseniz Witcher Hostel, Cafe, Bar, Food. Burayı tercih edin abi. Burası güzel yer. Bak her şeye yardımcı oluyorlar. Öyle muameleden söylemiyorum. The Witcher's Hotel, Hostel. Burası. Önde bir tane İsrailli bir ablamız var. Kulaklıklarını takmış. İçeride takılıyor. Daha doğrusu dışarıda takılıyor. Sigara bağımlısı. Öksürmekten geberecek yakında. Burası bizim hostelimiz abi. Gelirseniz burada kalabilirsiniz ya. Her türlü idare eder yani. It's very good. It's really good. You know, this is the best of this. Yeah, I just. Ooh. Very good. And also the microphone. This. If you want to buy this in Turkey, from Turkey, maybe you have to pay 40,000, maybe more. Evet. Dünkü indiğimiz tapınağın önündeyiz. Do you know what is this? Is it crematorium? Ah. Krematoryum gibi duruyor ama temple'mış. Bakar mısın mimarinin güzelliğine? Bak ejderhalar mejderhalar. Impeng Temple. Yeah, dragon. I'm not sure if it's okay. Wow. Too many beautiful buildings. Görüyor musunuz mimarinin güzelliğini? Kırmızılar, sarılar her yerlerde. It's closed? Ah.
closed. And here is not clean. Oğlum şimdi çıktım, havalimanına gidiyorum. Laos'tayım. Ama var ya nasıl stresliyim tahmin edemezsin. Deli gibi stresliyim. Umarım alırlar beni. Almazlarsa ne bok yiyeceğim en ufak bir fikrim yok. Herhalde ya geri Laos'a döneceğim ya Vietnam'a gideceğim, bir şeyler yapacağım. 6 ayımın dolmasını bekleyeceğim. Yeni takvim yılında yeniden gelmeye çalışacağım. Umuyorum. Şöyle biraz taksiyi göstereyim. Şu böyle tuk tuk tarzı bir taksi böyle. Sanıyorum elektrikli. Evet, elektrikliymiş. Laos'tan son görüntüler sevgili dostlarım. Umuyorum tekrar Tayland'ı terk etmek zorunda kalmam diyerek bir sorun yaşamadan ulaşabilmeyi ümit ederek burada buna son veriyorum.